Bugün balon balığının doğasını inceleyeceğiz. Gördüğünüz tank tam 200 litre bir biyotop. Bu canavar Fakapafır. Dişleriyle her şeyi parçalama gücüne sahip. Gördüğünüz bu tank egzotik su bitkilerine ev sahipliği yapmakta. Birçok türü bir arada bulabilirsiniz. Tehlike anında kendisini şişiren balon balıkları bilinenin aksine ağızlarından nefeslerini tutmazlar, midelerini su ile şişirirler. Tehlike anında yırtıcılardan korunma mekanizmaları bu şekildedir. Aksine bu durum oksijen ihtiyaçlarının 5 katına çıkmasına sebep olur ve onlar için çok tehlikeli bir durumdur. Bu gördüğünüz kökler birçok mikroorganizmaya ev sahipliği yapmakta ve ayrıca bu bitkilerin yuvası. Balon balıkları biyotop akvaryum sevmektedirler ve gördüğünüz kum ince silis kumdur. Kendilerini kuma gömmeleri için buna ihtiyaçları vardır. Bu gördüğünüz şirin arkadaş doymak bilmemekte ama önce onun akvaryumunu temizlememiz gerekiyor. Daha gördüğünüz üzere aydınlatması bile takılı durumda değil. Gözlemlerim üzerine balon balıkları gözlerini her yöne döndürebilmektedirler. Bu onlara mükemmel bir görüş açısı sağlıyor. Camları temizlemek önemli, yoksa balıkları nasıl göreceğiz? Balon balığı yüksek proteinli besinler yediği için camlardaki nokta yosunlar sürekli temizlesem de tekrar ortaya çıkıyorlar. Su üstündeki yağlanma oranı da oldukça yüksek. Bu yüzden düzenli aralıklarla su değişimi yapmak zorundayım. Suyun sarı olmasının sebebi ise gördüğünüz köklerin yaptığı salınımdan dolayı su black water'a dönüşüyor. Bunu balon balığı gerçekten çok seviyor ve onun için gayet sağlıklı bir ortam. Küçük canavarımızı yuvasından çıkarıp besleme zamanı geldi. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Tatlı gözükse de o kocaman dişleriyle her şeyi parçalama gücüne sahip. Helikopter gibi geliyor. Yan yüzgeçlerini helikopter gibi kullanarak her yöne hareket edebilmekte. Gördüğünüz besin dondurulmuş karides. Kendisinin favori yiyeceklerinden. Son derece agresif bir şekilde avlanma içgüdülerine sahip. Avına odaklandığı andan itibaren onu kesinlikle peşini bırakmıyor. Karnı tıka basa yiyecekle dolu olsa bile bu canlı hala yemek istiyor. Birazdan ona tekrar yemek vereceğim ve tepkisine çok şaşıracaksınız. Yemek yemek onun için bir hayat felsefesi. Saklanma alanından nasıl hızla geliyor ve yemeğini alıyor. Keskin dişleriyle küçük parçalara ayırdığı yemeğini saklanma alanında yemek onun için çok önemli. Ve şimdi sırada bir hayatta kalma mücadelesi. Gördüğünüz Ramshorn salyangozu bu akvaryumun sakinlerinden. Burada birçok Ramshorn salyangozu yaşamakta. Bunlar balon balığının temel besinlerinden. Balon balığı dişlerini törpüleyebilmek için bu sert kabuklu canlıları yemek zorunda. Bu canlı aslında ne kadar da tatlı gözüküyor değil mi? Ama avına asla acımamakta ve onu hayatı pahasına olsa da yemeye çalışmakta. Bu gördüğünüz küçük canlının tek yapabileceği saklanmak, ama balon balığının gözünden kaçacak gibi de değil. Çünkü bu salyangozlar balon balığı için çok lezzetli. Ama maalesef biraz bakıştıktan sonra olanlar oluyor ve balon balığı salyangozu affetmiyor. Bu boyutlarda gördüğünüz bir balon balığı ortalama 20 tane yetişkin Ramshorn salyangozunu tek lokmada mideye indirebilir ve karnı asla doymaz. Oldukça doydu. Karnı kocaman oldu ve artık onun için uyku vakti. Saklanma alanına gidip birazdan saatlerce uyuyacak ve büyüyecek. Büyüdüğünde daha büyük avlar onu bekliyor. Fakapafırlar ortalama 40 santim boyutuna ulaşırlar ama bu akvaryumda bu kadar mümkün değildir. Büyük hacimli akvaryumlarda belki bu olabilir. Şimdi sıra geldi akvaryumun dekorasyonunu yeniden değiştirmeye. Bu gördüğünüz güzeller güzeli anubias bitkilerini bu akvaryuma ekleyeceğiz. Teker teker özenle kedimle beraber onları düzenliyorum. Kedimin adı Pars. Kendisi çok iyi bir akvarist olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Bana bütün gece destek olup beni yalnız bırakmadığı için Pars'a buradan teşekkür ediyorum. Bütün bu süreçten yorulan Pars'ın uykusu geldi. Kendisine iyi geceler diyoruz ve uykuya gönderiyoruz. Ve şimdi aylardır beklediğim ana geldik. Artık akvaryumdaki
Pislikleri alacağız ve dekorasyonunu değiştireceğiz. İçeriye birçok yeni anubias bitkisi ekleyeceğiz. Dalların üzerini değiştireceğiz. Balon balığı için daha güzel, daha yaşanılabilir bir akvaryum yapacağız. Bir şeyi yeniden yapmak için onu önce yok etmeniz gerekiyor. Bu gördüğünüz Java fenli güzel kökümü buradan çıkaracağım. Kendisi balon balığı için uygun değil, sivri köşelere sahip. İnanır mısınız, bu ısı göstergesi aylardır yerde duruyor. Sen gel bakayım, senin artık bir bitki eklenmeye ihtiyacın var. Bu anibios buraya gayet güzel durdu. Tabii ki de bunların yeri zamanla tekrar değişecek. Canlı bitkiler balıklarınız için oldukça faydalıdır. Nitrit, nitrat, amonya süzerek onları kendilerine besin olarak kullanarak akvaryumu temizlerler. Kendisi endişeli bakışlarla burada neler oluyor diyor şu anda. Bazı bitkileri tekrardan ekmeye çalışıyorum. Burada gerçekten çok değişik bitkiler var. Benim bile ismini dahi telaffuz edemediğim ve bilmediğim. Yakında bunların güzel hallerini göreceğiz. Bitkilerimi yapıştırmak istemediğim için Crayoka markanın bu ürününü kullanarak bitkilerimi köklere bu şekilde tutturacağım. Gördüğünüz ürün bitkilere veya akvaryuma hiçbir zararı yoktur. Ben bunu kullanıyorum ve öneriyorum. Tabi burada bu işlemleri yapmam saatler sürdü. Buraları sizlere hızlandırıyorum ufaktan. Bitkilerin forumları gerçekten güzel. Videonun sonunda bu tarz bitkilere ve ürünlere nereden ulaşabileceğinizi söyleyeceğim. Anubias bitkilerinin birçok çeşidi bulunmakta. Şu an burada gördüğünüz barteri türü. Anubias bitkisi gelişimi oldukça yavaştır ama su şartlarına dayanıklı, az ışık isterler ve bakım ihtiyacı oldukça kolaydır. Batı Afrika'nın bu güzel bitkilerini akvaryumunuza dikerken gövde kısımlarının kesinlikle toprağın içine gelmemesi gerekiyor. Eğer toprağın içine girerlerse bitkinizde çürümeler başlayacaktır. Gördüğünüz lav kayasına tutunmuş anubias benim eski anubiaslarımdan. Kendisi bir yıl içerisinde köklerini yapıştırarak kayaya tamamen tutundu. Bu onlar için çok güzel bir durum. Batı Afrika konseptli akvaryumumuzun son durumuna gelmek üzereyiz. Büyük kökümüzü de şu anda ekliyorum. Balon balığının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bu akvaryumda bir sürü serüvenler yaşayacağız. Akvaryumu gerçekten kirlettik ve dağıttık. Birazdan ben filtreyi yıkayacağım. Ve akvaryumun dönmesi için ona biraz süre vereceğiz ve akvaryum kendi kendine temizlenmeye başlayacak. Akvaryumumun ölçüleri 80'e 50'ye, yüksekliği 45 cm. Buradan ortalama 220 litre civarı çıktığını bulabiliriz. Akvaryum dinlene dursun. Haydi gelin birlikte Crayoka marka aydınlatmamızı takalım. Tavanı ilk önce deliyorum. Arkasından dubelimi güzelce sabitleyip çelik halatlarımı tutacak olan tavana sabitleme aparatlarımı sabitliyorum. Gerçekten güzel bir çelik halat ile geliyor. Bağlantımı kontrol ediyorum. Dayanıklılığından emin oluyorum. Ve sıra aydınlatmayı yerine takmaya geldi. Ara bağlantı elemanlarını kullanarak aydınlatmayı istediğiniz şekilde yukarı aşağı kolaylıkla oynatabiliyorsunuz. Ne kadar ışık istediğinize bağlı olarak bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Benim aydınlatmamın yandan çıkmasının sebebi ise elimde bu aydınlatma vardı. Yan tarafa tabii ki de bu ışığı boşa harcamayacağım ve teraryum tarzı kurumlarımı yapacağım. 120 santim bu aydınlatmamı yıllardır güvenli bir şekilde kullanıyorum. Kendisi gerçekten çok kaliteli. Batı Afrika'da yaşayan balon balıklarının vücutlarının birçok bölümünde sinir sistemini felç eden zehir bulunur. Yemesi, tüketmesi oldukça tehlikelidir. Kurulumdan 2 gün geçtikten sonra canavarımız tekrar acıktı ve canı midye istiyor. Daha henüz bir midyeyi kırabilecek güce ve boyuta sahip değil. İleride büyüdüğünde bunu da başarabilecek. Önceden gördüğünüz yediği midyenin fosili burada bulunmakta. Aslında ne kadar da tatlı değil mi? Ama midyenin etinin lezzetine dayanamıyor ve hamlesini yapıyor. Midyenin etini tamamen bitirecek. Gerçekten güçlü dişlere sahip olan balon balıklarının koparamayacağı et yoktur. Kendinize tabii ki de bu balığı besliyorsanız dikkat etmenizi tavsiye ederim. Faakapafırlar 1 yaşında olgunlaşırlar ancak agresiflikten dolayı çift bir arada tutmak zordur. Bu yüzden de üretilmesi çok zordur ancak akvaryumda üretildiğine dair bilgiler mevcuttur. Yetişkin bir balon balığını besleyebilmek için tamı tamına 450 litre bir akvaryuma ihtiyacınız var. Gördüğünüz görüntüler balon balığının ne kadar agresif olduğunu aslında ispatlar durumda.
Avıyla son derece hırçın bir şekilde savaşan balon balığı en nihayetinde bayağı bir etini yemeyi başardı. Fakat birazdan yapacağı hata ile yemeğinden mahrum kalacak ve ters döndürdüğü midyeyi yemeyi başaramayacak. Gördüğünüz bu agresif balon balığı aslında hiç de yalnız değil. Tabii birçok türle yaşayamamakta, onları yemekte, parçalamakta ve midesine indirmekte. Yaşayabileceği türler oldukça kısıtlı. Tankına koyacağınız balığı denemelisiniz. Tabii ki de balığınızın hayatını riske atmayın. Birazdan sizlere beraber yaşadığı türleri göstereceğim. Bu canlılara kesinlikle zarar vermemekte. Ama bu demek değildir ki sizin faka pafırınız bu canlılara zarar vermeyecek anlamına gelmemekte. Siz de deneyimlemelisiniz. Karşınızda ay kuyruk mole erkek. Bu balığa zarar vermemekte. Ve benim çok nadir gördüğüm cüce vatozum. Normalde vatoz gibi yavaş canlıları balon balıkları anında öldürmekte. Ama bu vatozda bir senedir yaşıyorlar ve kesinlikle aralarında hiçbir kavga olmadı. Balon balığının huyunu çözmek tam bir muamma. Her balon balığı kendine has karaktere sahip. Bazı balon balıkları tamamıyla agresif yaşarken bazı balon balıkları uysaldır ve bu nadir görülür. Gördüğünüz bu ramşonları kendim yetiştirmekteyim. Balon balığını besleyebilmek oldukça zor. Ramşon üretimi yapmak zorundasınız. Karnı şiş olmasına rağmen birazdan bu gördüğünüz bütün ramşonları teker teker mideye indirecek. Bu uzaylıya benzeyen canlıyı eğer kabuklu canlılarla beslemezsek dişleri uzar ve çenesine kilitlenir ve sonunda acı bir ölümle karşı karşıya kalır. Umarım benle beraber balon balığının Blackwater ekosistemini tecrübe etmişsinizdir. Batı Afrika'nın bu yırtıcı canlısını serileri devamlı gelecek. Kanalı takipte kalmayı unutmayın. Bunun gibi daha birçok akvaryum ekosistemini şu anda oluşturmaktayım. Teraryum, sürüngen ve ilginç canlılar için kanala abone olmayı unutmayın. Bu akvaryumu kurarken bana yardımlarını, desteklerini esirgemeyen NK Aqua Studio'ya teşekkür ediyorum. Tam şu anda şuraya Instagram adresini sabitledim. Açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Evet efendim, her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu videonun da sonuna geldik. Beni aşağıda açıklamalar kısmında olan Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Discord adresimize katılmayı unutmayın. Kanala abone olup videoyu like atarsanız çok sevinirim. Şimdi sizleri balon balığı akvaryumun habitatının kısa videolarla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.